Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Arda Güler'le ilgili iki tane haberimiz var. Bu iki haberden sadece biri ilk anlatacağım Türk medyasında da yer buldu ama ikinci haber, daha doğrusu ikinci yazı henüz Türk medyasında yok. Yani ilk defa bu videoyu izleyenler öğrenecek. Arda Güler'e en büyük darbeyi Jude Bellingham'dan yedi. Bakalım İspanyollarda İspanyol basını biraz Arda Güler üzerine oynamış gibi görünüyor. Ama tabii ki iyi yazılan şeylerle beraber kötü yazılan şeyleri de ben burada aktarıyorum. Yorum artık size kalmış. Onları da videonun altına yazarsınız. Real Madrid hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başladı Arda Güler. 81 dakika oynadı ve sonra da Trent Alexander-Arnold oyuna girdi. Xabi Alonso Arda Güler'i o maç defansif bir oyunla sahada tuttu. Real Madrid taraftarları son haftalarda daha ileride oynayan ve Mbappe'ye birçok asist yapan Arda Güler'in libero pozisyonunda oynamasına tepki gösterdi. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Yukarı falan bir yere, sağa veya sola. Bırakıyorum linki, oradan onu da izleyebilirsiniz. Orada tepkiler var. Sosyal medya tepkileri var özellikle. Hepsi de yabancı, yani Real Madrid'li İspanyol taraftarların tepkileri anlatmıştık. Peki ne demişler? Arda Güler, Xabi Alonso'nun zayıf halkası demişler. Liverpool maçının ardından İspanyol medyasında da Arda Güler tartışmaları yaşanıyor. Son olarak Sport gazetesi Arda Güler, Xabi Alonso'nun zayıf halkası başlığıyla bir makale yayınladı. Makalede şu ifadeler kullanıldı. Bakalım ne demişler? Arda Güler henüz 20 yaşında ve özellikle 90 dakika boyunca mücadele edecek dayanıklılık ve fiziğe sahip olmadığı için geliştirmesi gereken çok şey var. Yani 90 dakika mücadele edebilecek pozisyonda ama fizik noktasında haklı yanları var. Ama Arda Güler'in oyununun bir tarzı vardı ve sezon başından beri Xabi Alonso bu Arda Güler'in oyun tarzı şeklinde bir oyun planı ortaya koyuyordu ve bu noktada da Arda maçın oyuncusu seçildi defalarca, asistler yaptı, bir maçta 7 defa kilit pas attığı oldu. Oyunun kontrolünü Arda Güler sayesinde, Arda Güler'in pasları sayesinde elinde tutuyordu Real Madrid. Hatta Arda Güler'in oynamadığı bir maç var. O maçta da Arda Güler oyuna girdikten sonra Real Madrid yeniden o hücumlarını bulabildi. Orta sahada top tutmayı başarmıştı. Birçok maç var, bununla ilgili örnekler de var. Ama Arda Güler bir maç, Liverpool maçında, ki çok büyük de bir şanssızlık. Bakın, Arda Güler geldiğinden beri şöyle eleştirilerin hedefi oldu artık. Yani büyük maçlarda Arda Güler yok. Halbuki büyük maçlarda da oynadı Arda Güler ama işte genel olarak her takımın büyük bir takıma karşı oynadığı maç sayısı az olunca, sonuçta her hafta büyük bir takımla oynamıyor hiçbir takım. Sezonun belirli dönemlerinde fikstür gereği denk geliyor ve oynanıyor maçlar. Arda Güler'de işte bu maçların ikisinde var, üçünde yok denerek tepkilere odağı haline geliyor. Ama şunu unutuyorlar, gerçekten de Arda Güler büyük maçlarda normalde oynadığı pozisyonların hep farklı noktasında oynatılıyor. Bu geçtiğimiz sezon Ancelotti döneminde de böyleydi. O maç, Liverpool maçı, bir sene önceki Liverpool, yani geçtiğimiz sezon, tam bir yıl olmadı da geçtiğimiz sezonki Liverpool maçında Arda Güler sağ bek oynatıldı. Yani tabii ki kağıt üstünde sağ bek yazmıyordu da sağ açık yazıyordu ama hiç ileri çıkmasına izin vermedi Ancelotti. Resmen sağ bek gibi defans yapmasını istedi o maç ve sürekli olarak büyük maçlarda Arda Güler'e hep yaptığı iyi şeyleri değil de farklı bir rol veriliyor ve bu sefer de bir bocalama yaşıyor. Tabii bunu her futbolcu, bakın prime döneminde Ronaldo da aynı problemi yaşar. Hiç fark etmez. Prime döneminde Messi'ye de, yani tam maçına geliyor. Messi, sen sağ açık değil de hadi bu sefer sol açık yapalım seni ya da bu sefer seni merkez göbekte libero yapalım Messi. Orada pas dağıtman daha bizim için faydalı olur dedikleri zaman Prime'deki Messi de bocalar. Yani orada yaptıklarını yapamaz. Bu oyun o anlayışıyla ilgilidir. Bu süreklilikle alakalıdır. Futbol zaten
iyi oyuncuların mevkilerinde çok iyi olmasının sebeplerinden biri disiplinli bir çalışma sürecidir. Bu sürekliliktir ve onları orada artık çok 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 iyi yapar. Arda'nın böyle bir şanssızlığı var. Bunu savunmak için söylemiyorum. Tamamen istatistikler ortada. Şimdi bu hafta gene Arda Güler'i muhtemelen oynatacak. Merkezde veya daha öne yakın oynatacak. Asist veya gol atacak. Gene aynı haberler dönüp duracak yani. Benim bahsetmek istediğim bu. En çok oyundan çıkan oyuncu olmuş bu arada. 11 başladı, 13 maçta sadece birini 90 dakika oynamış. 12'sinde de değişiklik olmuş ve onu en çok oyundan çıkan İkinci isim olarak da Kylian Mbappe. Tabi oyundan çıkan genelde ön alan oyuncuları olur. Bunu da söyleyeyim. Bellingham'ın dönüşü Arda'nın rolünü azaltıyor demişler. Bu onu takımın zayıf halkası yapıyor. İlk yorulan oyuncu o oluyor. Böylesine zorlu pozisyonlarda performansı düşüyor ve takıma zarar veren hatalar yapıyor. Bellingham'ın en iyi formuna dönmesi hücum oyununu kurma sorumluluğunu paylaştığı için Arda'nın rolünü azaltıyor. Yani birileri tabii ki Bellingham'ı bir şekilde takıma daha adapte edilmesini istiyor basından. O basındakiler de artık kimlerin yakınıysa onu bilmiyorum ama Bellingham'da oynadığı maçlarda açıkçası evet fiziğiyle, hızıyla iş yapıyor. Tabii ki topun nerede olabileceğini çok iyi sezimleyen bir futbolcu. Ama oyun görüşü dar. Yani takım oyununa biraz adapte olamıyor. Belki Real Madrid'deki takım arkadaşlarıyla yaşadığı bir uyumsuzluk. Başka bir takımda bunu yaşamaz belki, bilemem. Ama bir yani oyun görüşü tabii ki Arda Güler'e göre çok daha dar bir futbolcu. Tabii ki basın bunu unutuyor. Ve evet, bir yazı daha var. Bu yazıda Defensa Central'dan Alexis Rodriguez'in yazısı. Alexis Rodriguez Defensa Central'ın yazarlarından. Defensa Central neden önemli? Çünkü Real Madrid'in yayın organı ve Arda Güler'le ilgili bir yazı yazmışlar. Bakın, bu haber çıktıktan sonra, bu haberi ilk defa bu videoda izleyeceksiniz. Daha henüz Türk medyasına düşmedi çünkü. Real Madrid'e gelen Xabi Alonso'nun en büyük transferlerinden biri olduğu o isim Arda Güler demişler. Bakın, Defensa Central'da çıktı. Daha çok yeni, taze. Teknik direktör Türk oyuncuya tam bir güven duyuyor ve onu orta sahada oynatıyor. Bu pozisyon özellikle Anfield'daki maçtan sonra Valdebebas'ta ofisinde sıcak bir sohbetin konusu oldu. Real Madrid'de Türk oyuncunun ne gibi katkılar sağlayabileceği konusunda bir iç tartışma var. Yalnız bu iç tartışmayı, bu tartışma konuşma anlamı, kavga anlamında değil. Onu da ayrıyetten belirteyim. O Türkçe'ye sadece tartışma olarak çevrilebilir. Bazıları orta saha rolüne uyum sağlayabileceğini düşünürken diğerleri rakip kaleye daha yakın oynaması gerektiğine inanıyor. Teknik ekip ise Arda Güler'in orta sahada en iyi performansını sergileyeceğinden emin. Ayrıca Xabi'nin ekibi sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu, bu nedenle sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'de hiçbir koşulda acele edilmiyor. Temkinli bir yaklaşım sergilemeyi ve sezonun nasıl ilerleyeceğini görmeyi tercih ediyorlar. Ancak Arda'nın sürekli gelişim göstermesi göz önüne alındığında kulüp içindeki otoriter sesler iyimser rolde. Geçen sezonla kıyasla kaydettiği ilerleme ortada. Muhtemelen şu anda kendini önemli hissettiği belli. Xabi Alonso'nun sorunu elindeki tüm oyuncuları orta sahaya sığdırmaya çalışmaktı. Zubimendi gibi saf bir orta saha oyuncusu isteyen ilk kişi oydu. Ancak Florentino Perez şöyle demişler. Florentino Perez 66 milyon euroluk istenen fiyatı ödemeye yanaşmadı demişler. Bu da Defensa Central'dan gelmiş bir kulis bilgisi. Tabii Real Madrid taraftarlarını daha çok ilgilendirir o durum. Bizim açımızdan tabii ki bu noktada Arda Güler'in orta sahada, yani merkez orta sahada oynayacağı ve bu konuda biraz sabır etmemiz gerektiği anlatılmış. Takımın böyle davranacağını ve önümüzdeki aylarda orada yine fark yaratmaya devam edeceği düşünülüyor Arda Güler'in. Fakat şunu ben gördüm. Son olarak şunu söylüyorum. Arda Güler geçtiğimiz sezonu sağ açıkta, bu sezonun başını 10 numarada ve bu sezonun şu andan itibaren Ekim'in sonu ve Kasım'la beraber libero ve merkez orta sahada oynamaya başladı. Arda Güler her
pozisyon değişiminin ilk zamanlarında ufak bocalamalar yaşasa da bir şekilde o pozisyonun kriterlerine uyum sağlıyor ve geçen sürede o pozisyonda gayet iyi işler başarıyor. Bence yine böyle bir sürecin içine giriyor gibiyiz. Defensa Central diğer habere göre, yani Sports'un haberine göre Arda Güler için gayet olumlu şeyler yazmış ki Defensa Central'ın yazdığı çok daha önemli çünkü o Real Madrid medyası. Hepinize teşekkür ediyorum. Konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.